Merhaba arkadaşlar, Hisse Logcu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta cumartesi günü olduğu gibi orta ve uzun vadeli stratejilerimizle oluşturmuş olduğumuz portföyümüzün güncel durumunu değerlendireceğiz. Bu hafta öncelikli olarak ay kapanışının da gelmiş olması sebebiyle uzun vadeli stratejimizle başlıyoruz. İlk olarak stratejinin nasıl uygulandığını kısaca hatırlatacağım. Arkasından bu stratejiye uygun, ucuz hale gelmiş uzun vade için toplamalara başlayabileceğimiz yeni hangi hisseler var? Bunları filtreleyeceğiz. Daha sonrasında da mevcut portföyümüzün son durumunu değerlendireceğiz. Arkasından orta vadeli stratejimize geçeceğiz arkadaşlar. Orta vadeli stratejimizde de elimizdeki mevcut hisselerin son durumlarını değerlendirdikten sonra mevcut listeye ekleyebilecek yeni hisse var mı? Bunları filtreleyip videomuzu tamamlıyor olacağız. Pazar günleri ise kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisseleri analiz ediyoruz. Tüm bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdi uzun vadeli stratejimizi kısaca hatırlatayım. Hatırlatmadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını, tamamen eğitim amaçlı olduğunu tekrardan söylemek istiyorum. Evet, stratejimizde aylık grafikte çalışıyoruz. Şuradan istediğiniz periyoda ayarlayabilirsiniz. Biz bir ay olarak ayarlıyoruz. RSI Combo indikatörünü kullanıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yazılıyor. Ve RSI Combo indikatöründe 50 seviyesine bir yatay çizgi çektiriyoruz. Onu da nasıl yapıyoruz? Şöyle göstereyim. Ayarlar kısmına girdiğimizde burada bakın 50 seviyesini ayarladım ve bunu düz yatay bir çizgi olarak belirledim. Uygula dediğimizde 50 seviyesine otomatik olarak kırmızı bir yatay çizgi çekmiş oluyor. Stratejimizde de aylık kapanışları bekliyoruz. Aylık kapanışlarda kırmızı mum varsa ve 50 seviyesinin altındaysa bütçemizden ayırdığımız eşit miktarlarla toplama yapıyoruz. Bakın mesela Şişecam hissesinde bir önceki dönemde böyle Temmuz 2019 döneminde 50 seviyesinin altına düştüğünü görüyoruz. Daha sonrasında Kasım 2019'da 50 seviyesinin üzerine atıyor ve baktığımızda Şubat-Mart 2020 dönemlerinde 50 seviyesinin altında kalıp Nisan'da tekrardan 50 seviyesinin üzerine çıkıyor. Ve sonrasında gelen şöyle yükselişe baktığımızda %918'lik güzel bir yükseliş gelmiş oluyor. Şimdi yine benzer uygun seviyelerde olduğumuzu görüyoruz. Cecem hissesinde şu ana kadar Şubat kapanışında ve Nisan kapanışında alımlarımızı yaptık. Bu ay itibariyle yeniden düşüş mumu görüyoruz ve bir alım daha ilave edebiliriz Şişecam hissesine. Şu anda henüz kâra geçebilmiş değiliz. %5.25'lik zararımız var. Şimdi şu sağ tarafta gördüğümüz mevcut portföyümüze ekleyebileceğimiz yeni hangi ucuz hisseler var? Onlara bakalım, arkasından portföydeki diğer hisselerin durumlarını tekrar incelemeye devam edeceğiz. Evet, TradingView sitemizin ana sayfasına giriyoruz. Sol tarafta 3 yatay çizgi var. Buraya tıklıyoruz. Ürünlerin içerisinde takipçinin de içerisinde hisseleri seçiyoruz. Evet, açılan ekranda endeks kısmını BIST 100 olarak seçiyorum. BIST 100 dışında kalan hisselerde bu stratejiyi uygulamanızı önermiyorum. Burada filtre ekleme butonumuz var. Buraya tıklıyoruz ve RSI yani RSI yazıyoruz. Göreceli güç endeksi olarak çıkıyor ve bunu seçiyoruz. Bir gün olarak geliyor. Bunu bir ay olarak değiştiriyoruz ve filtre ekliyoruz. Yanındaki küçük oka tıklayıp öner kuruluma giriyoruz. Büyük veya eş yazan kısmı ilk olarak değiştiriyoruz ve alttaki kısma el yazıyoruz. Uygula diyoruz. 41 tane hisse çıktı. Evet, Koç Holding daha önce borçluluk rasyolarını incelemiştik. Beğenmemiştik, eklemiyoruz. Froto aynı şekilde borçluluk rasyolarını inceledik. Beğenmedik, eklemiyoruz. Tüpraş zaten listemizde. Sasa'yı ekleyebiliriz. Kontrollerimizi yapacağız. Şişecam listemizde. Toos'lu listemizde. Anadolu Efes hissesini ekleyebiliriz. Kontrollerimizi yapacağız. Arçelik ve Türk Traktör hisselerinin borçluluk rasyolarını daha önce incelemiştik ve beğenmemiştik. Borusan yatırımı ekleyebiliriz. Borusan zaten listemizde. Otokar daha önce borçluluk rasyolarını inceledik, beğenmedik. Tap gıdaya ekleyebiliriz. Petkim'e ekleyebiliriz. Eklediğimiz hisselerle ilgili kontrollerimizi yapıyor olacağız. Hepsinin borçluluk rasyolarını kontrol edeceğiz. Aksen'i ekleyebiliriz. Alarko, Doğuş Otomotiv, bunlar zaten listemizde. Konya Çimento'yu ekleyelim. Kontrolümüzü yapacağız. Ege Endüstri, Hektaş, Mavi Giyim, bunlar da zaten listemizde. Şok marketleri ekleyebiliriz. Gesan, Europower Enerji, bunlar listemizde. Smart Güneş Enerjisi'ni ekliyoruz. Alfas halihazırda listemizde.
listemizde, Kontrolmatik hissesini ekliyoruz. Miatek listemizde, CV Enerji listemizde, Zoran listemizde, Yeotek hissesini ekliyoruz. Kontrolleri yapacağız. Limat zaten listemizde, Vestel hissesini ekliyoruz. Reader, Cante bu hisselerde zaten listemizde. Kor hissesi eklemiyorum arkadaşlar. O yüzden Galatasaray'ı eklemiyoruz. Bera, Agrot bunlar da zaten listemizde. Karsan'ı ekliyoruz. Odaş halihazırda listemizde ve ARD Grup Bilişim hissesi de halihazırda listemizde. Şimdi eklemiş olduğumuz hisselere şöyle bir bakacak olursak, evet, Sasa ile başlayabiliriz. Evet, Sasa'da 50 seviyesinin altında kapanış görüyoruz. Boşluk rasyolarımıza hızlıca bakalım. Hemen şöyle Sasa'yı bulalım. Evet, son bilanço değerlerine göre Sasa hissesi bizden neredeyse tüm oranlarda negatif puan almış. Bu yüzden Sasa'yı listemize eklemiyoruz. Sasa hissesinde toplamaya yapmıyoruz. Anadolu Efes'e baktığımızda Anadolu Efes hissesini zaten geçtiğimiz hafta orta vadeli stratejimizde listemize eklemiştik. Borçluluk rasyolarını da incelemiştik ve bir problem görmemiştik. Ay kapanışı itibariyle 50 seviyesinin altında olduğunu görüyoruz. Uzun vadeli stratejiye çevirebiliriz. Anadolu Efes hissesini diğer listemizden çıkartıyor olacağız. Evet, bir diğer hissemiz Borusan Yatırım. Burada da 50 seviyesinin altında bir aylık kapanış görüyoruz. Hemen borçluluk rasyolarımızı kontrol edelim. Evet, borçluluk oranlarımıza baktığımızda 3 aylık bilançomuza göre tüm oranlardan pozitif puan aldığını görüyoruz ve Borusan Yatırım hissesinde toplamalara başlayabiliriz. Bu ay kapanışı itibariyle burada ilk alımımızı ekliyoruz. Bakalım daha önce nasıl bir performans göstermiş bu stratejiye göre. Bakın şu dönemde 2019 Mart ayında 50 seviyesinin altında düşüyor ve 2019 Kasım ayında 50 seviyesinin üzerine çıkıyor. Ve sonrasında gelen yükselişi şöyle bir bakalım. %12.942'lik muazzam bir yükseliş geliyor arkadaşlar. Gayet güzel. Evet, bir diğer hissemiz TAP Gıda. TAP Gıda hissesi yeşil mumla kapandığı için toplamalara başlamıyoruz. Listemizden çıkartıyorum. Aksen var. Aksen de aynı şekilde yeşil mumla kapanış yaptığı için toplamalara başlamıyoruz. Listemizden çıkartıyorum. Konya Çimento 50 seviyesinin altında kapanış gelmiş. Aynı zamanda kırmızı mum var. Borçluluk rasyolarımızı da kontrol edelim. Eğer bir problem yoksa burada da toplamalara başlayabiliriz. Hemen şöyle açalım. Evet, baktığımızda çoğunlukla pozitif puan aldığını görüyoruz. Konya Çimento hissesinde de toplamalara başlayabiliriz. Bu ay kapanışı itibariyle ilk alımımızı burada ekliyorum. Konya Çimento'nun daha önceki durumuna şöyle bir baktığımızda uzunca bir süre 50 seviyesinin altında ve üzerinde gidip geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım, 2013 Haziran ayında 50 seviyesinin altına düşüyor. 2020 Nisan ayında nihai olarak 50 seviyesinin üzerine çıkıyor. Buralardan bir ortalama olsa %3583'lük bir yükseliş geliyor arkasından. Ama şöyle baktığımızda şu kısa dönemlerde de karlı olduğunu göreceksiniz. Bakın 2013 Ağustos ayında 50 seviyesinin altına düşüyor. Şuralarda toplamalarınızı yapsanız böyle bir ortalama maliyet oluşur. Şöyle baktığınızda yine %50'lik bir kazanç da aralarda getirmiş oluyor arkadaşlar. Konya Çimento hissesinde de toplamalara başladık. Petkim'e bakalım. Evet, Petkim'de de 50 seviyesinin altında kapanış var. Fakat mumumuz yeşil. Bu yüzden toplamalara başlamıyoruz. Listeden çıkartıyoruz. Şok marketlere bakalım. Şok marketlerde mumumuz kırmızı. 50 seviyesinin altındayız. Hemen borçluluk rasyolarımıza da bakalım. Böyle şok marketleri bulalım. Evet, baktığımızda tüm oranlardan negatif puan almış. Bu yüzden şok marketleri toplamıyoruz. Listemizden çıkartıyoruz. Smart güneş enerjisine geçiyoruz. Bu da aynı şekilde kırmızı bir mumla kapanmış. 50 seviyesinin altında kapanış gelmiş. Borçluluk rasyolarımızı da hemen kontrol edelim. Evet, baktığımızda burada da tüm oranlardan negatif puan aldığını görüyoruz. Smart güneş enerjisi hissesinde toplamıyoruz. Listemizden çıkartıyoruz. Kontrol matiğe bakalım. Bu da aynı şekilde 50 seviyesinin altında kapanmış ve kırmızı bir mumla kapanmış. Borçluluk rasyolarımızı kontrol edelim. Evet, baktığımızda sadece bir oranda pozitif puan aldığını, diğerlerinde negatif puan aldığını görüyoruz. Dolayısıyla kontrol matik hissesinde toplamıyoruz. Listemizden çıkartıyoruz. Evet, Yeotek var. Yeotek'i kontrol edelim. 50 seviyesinin altında kapanış gelmiş. Aylık mumumuz da kırmızı. Borçluluk rasyolarını da hızlıca kontrol edelim. Şöyle baktığımızda Yeotek hissesinde evet çoğunluklu olarak negatif puan olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Yeotek hissesinde
toplamıyoruz. Bunu da listeden çıkartıyoruz. Vestel'e bakalım. Vestel'de de yine düşüşle kapanış geldi. Aylıkta da 50 seviyesinin altındayız. RSI combo indikatöründe. Hemen Vestel'de de borçluluk rasyolarımızı kontrol edelim. Evet, baktığımızda tüm oranlardan negatif puan almış. Vestel'i de toplamıyoruz. Listemizden çıkartıyoruz. Evet, Karsan'a bakalım. Karsan'da da kırmızı bir mumla kapanış gelmiş. RSI combo indikatörümüz 50 seviyesinin altında. Borçluluk rasyolarımız uygunsa toplamalara başlayabiliriz. Hemen Karsan'ı da kontrol edelim. Evet, Karsan'da da tüm oranlardan negatif puan aldığını görüyoruz. Karsan hissesinde dolayısıyla toplamıyoruz. Evet, uzun vadeli stratejimizde uzun vadeli portföyümüze ekleyebileceğimiz 3 tane yeni hisse bulduk arkadaşlar. Bu ay kapanışı itibariyle Anadolu Efes, Borusan Yatırım ve Konya Çimento hisseleri. Şimdi mevcutta listemizde olan hisselerin durumlarını değerlendirelim. Borusan'la devam ediyoruz. Şişecam'a bakmıştık. Borusan'da daha önce 2 defa alım yaptık. %8 zararımız var. 50 seviyesinin altında seyrediyoruz. Bakın Borusan'da daha önce şu dönemde 2018-2020 aralığında 50 seviyesinin altında dönem dönem yukarı atsa da genel olarak altında seyretmiş. Ve sonrasında baktığımızda %10.538'lik bir muazzam bir yükseliş gelmiş. Evet, Borusan hissesini biz bu listeye eklerken 12 aylık yani yıllık bilançosuna bakarak eklemiştik. Yıllık bilançosundaki rasyolarımızda herhangi bir problem yoktu. Fakat Mayıs ayında açıklanan bilançosuna göre 3 aylık bilançodaki değerlerine göre borçluluk rasyolarına baktığımızda sıkıntılı olduğunu, rasyolarımızın artık negatife döndüğünü görüyoruz. Şöyle baktığımızda sadece cari orandan bizden pozitif puan almış. Bu yüzden Borusan hissesinin ben uzun vadeli portföyümüzden çıkarılması taraftarıyım ve listemizden çıkartıyorum. Doğuş Otomotiv var. Doğuş Otomotiv'de daha önce 2 defa toplama yaptık. Bu ay kapanışı itibariyle 50 seviyesinin altında kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada 3. alımımızı yapabiliriz. 3. alımımızı ekledik. Biz böyle geçmiş dönemde nasıl performans göstermiş ona da bir bakalım. Evet, Doğuş Otomotiv baktığınızda şurada bakın Eylül 2015'te 50 seviyesinin altına düşüyor. Eylül 2019'da 50 seviyesinin üzerine çıkıyor. 4 yıl boyunca ufak ufak yaptığınız toplamalar sonucunda şöyle baktığımızda zirvesine kadar %4.864'lük güzel bir yükseliş geliyor. Evet, bir diğer hissemiz Alarko Holding. Alarko Holding'de daha önce bir defa alım yaptık. Bu ay kapanışı itibariyle 50 seviyesinin altında kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada ikinci alımımızı ekliyoruz. %6.36'lık şu anda karlılığımız var. Alarko hissesinde de bakın şu dönemde 2018 Mayıs ayında 50 seviyesinin altına düştüğünü görüyorsunuz. 2019 Ocak ayında 50 seviyesinin üzerine çıkmış ve sonrasında gelen yükseliş %6.391. Gayet güzel. Akfen Yenilenebilir Enerji'ye bakalım. Daha önce 2 defa toplama yaptık. 50 seviyesinin altında. Bu ay kapanışı itibariyle 3. alımımızı ekleyebiliriz. Reader'a bakalım. Reader'da daha önce 2 defa alım yaptık. Bu ay yine düşüşle kapandı ve 50 seviyesinin altında. Dolayısıyla 3. alımımızı ekleyebiliriz. Canti'ye geçtiğimizde Canti'de daha önce bir defa alım yaptık. Bu ay kırmızı bir mum var ve 50 seviyesinin altındayız. Dolayısıyla ikinci alımımızı ekleyebiliriz. Ve şu anda da %10'luk bir karlılığımız var Canti hissesi. Tukaş'a geçelim. Tukaş'ta şu anda %20 karlılığımız var. Daha önce bir defa alım yaptık. 50 seviyesinin üzerindeyiz. Bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Odaş'a geçtiğimizde Odaş'ta 50 seviyesinin altında seyrediyoruz. Böyle baktığımızda daha önce 3 defa alım yaptık. Bu ayki mum da kırmızı. Dolayısıyla burada 4. alımımızı ekleyebiliriz. Tosta'ya geçelim. Tosta'da daha önce 2 defa alım yaptık. Bu ayda 50 seviyesinin altında ve kırmızı bir mum var. 3. alımımızı ekleyebiliriz. Ege Endüstri hissesine geçtiğimizde daha önce 2 defa alım yaptık. 50 seviyesinin altındayız ve kırmızı mum var. 3. alımımızı ekleyebiliriz. GESAN'a geçelim. GESAN hissesine daha önce 3 defa alım yaptık. Bu ay itibariyle yeşil mumla kapanış yaptı. 50 seviyesinin altında olmasına rağmen yeşil mum olduğu için ilave alım yapmıyoruz. Bekliyoruz. MİATEK hissesine geçelim. Daha önce 2 defa alım yaptık. Bu ayda düşüşle kapanış geldi. Şu anda %10 zararımız var. 50 seviyesinin altındayız. Dolayısıyla 3. alımımızı ekleyebiliriz. SDT Uzay ve
Savunma teknolojileri daha önce 2 defa alım yaptık. Bu ayda 50 seviyesinin altındayız ve kırmızı mum var. Üçüncü alımımızı ekleyebiliriz. Hektaş'a bakalım. Evet, Hektaş'ta da daha önce 2 defa alım yaptık. Bu ayda yine kırmızı mumla kapanış yaptı. 50 seviyesinin altındayız. Dolayısıyla üçüncü alımımızı ekleyebiliriz. Evet, Alpas'a geçelim. Alpas'ta da düşüşte kapanış geldi. 50 seviyesinin de altındayız. Üçüncü alımımızı ekleyebiliriz. CV Enerji'ye geçelim. CV Enerji hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Mayıs ayında açıklanan son bilançosuna göre borçluluk rasyolarını kontrol ettiğimde CV Enerji'de de bozulmalar olduğunu gördüm arkadaşlar. Şöyle hemen size de göstereyim. Şöyle baktığımızda burada da sadece cari oranımız pozitif kalmış. Diğerlerinin tamamı negatife dönmüş. Dolayısıyla CV Enerji hissesinde ben listemizden çıkartma taraftarıyım ve çıkartıyorum. ARD Grup Bilişim hissesine geçtiğimizde daha önce 2 defa alım yaptık. Bu ay yeşil bir mumla kapanış yaptı. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Tüpraş'a bakalım. Evet, Tüpraş'ta da daha önce orta vadeli stratejimizde bu hisseyi toplamaya başlamıştık. Sonrasında uzun vadeli stratejiye çevirdik. Bu ay itibariyle yine kırmızı mumla kapanış geldi ve 50 seviyesinin altındayız. İlave bir alım daha yapabiliriz. Bakalım Tüpraş'ta geçmiş dönemde nasıl bir performans göstermiş. Bakın, Ocak 2020 döneminde 50 seviyesinin altına düşüyor. Ağustos 2021 döneminde ise 50 seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz. Ve sonrasında gelen yükselişe baktığımızda %1430'luk muazzam güzel bir yükseliş. Yapı Kredi'ye geçelim. Yapı Kredi'de daha önce 3 defa alım yaptık. 50 seviyesinin üzerindeyiz. Yeşil bir mumla da kapandı. İlave alım yapmıyoruz. Mavi hissesine bakalım. Mavi hissesinde de 50 seviyesinin altındayız. İlave alım yapabiliriz. Aynı zamanda kırmızı mumla da kapanış gelmiş. Mavi hissesi geçmişte nasıl performans göstermiş? Ona da bir bakalım. Bakın, zaten hisse borsaya girdiğinde 50 seviyelerinin altındaymış. Dönem dönem üzerine çıkmış. Dönem dönem de altında kalmış. Yani şu bölgelerde 50 seviyelerin altındayken toplamış olsanız böyle baktığınızda %2720'lik güzel bir yükseliş yakalanabilirmiş. Tekrardan 50 seviyesinin altında artık ucuz seviyelerde kalmaya başlamıştır mavi hissesi. Europower Enerji'ye bakalım. Burada da geçtiğimiz ay kapanışında ilk alımımızı yaptık. %7.11'lik karlılığımız var. Bu ayı yeşil bir mumla kapattı. Dolayısıyla ilave alım yapmıyoruz, bekliyoruz. Limak Doğu Anadolu geçtiğimiz ay ilk alımımızı yaptık. Kırmızı bir mumla kapandı. 50 seviyesinin altındayız. İlave bir alım daha yapabiliriz. Bera hissesine geçelim. Bera hissesinde de daha önce 1 defa alım yapmıştık. 50 seviyesinin altında kapanış yaptık bu ay itibariyle. Dolayısıyla bir alım daha ekleyebiliriz. Bakın, Bera hissesinde de şöyle Haziran 2021 döneminde 50 seviyesinin altına düştüğünü görüyorsunuz. Daha sonrasında da Mayıs 2022'de 50 seviyesinin üzerine atmış. Şuralarda bir ortalama maliyet oluşsa %323'lük bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Agrot'a bakalım. Agrot'ta da geçtiğimiz ay kapanışı itibariyle ilk alımımızı yaptık. Bu ayda kırmızı bir mumla kapandı ve 50 seviyesinin altında ikinci alımımızı da burada ekleyebiliriz. Evet, uzun vadeli stratejimiz burada sona eriyor. Şimdi orta vadeli stratejimize göre mevcutta portföyümüzde olan hisselerde ne durumdayız? Onu kontrol edelim. Arkasından da orta vadeli stratejiye göre listeye eklenebilecek yeni bir hisse var mı? Bunun kontrolünü yapacağız. Hemen şöyle şablonlardan Williams şablonumuza geçiyoruz. Şunu kapatalım. Williams yüzde aralığı indikatörü bizim için yeterli. Hemen Williams listemize geçtiğimizde bunu da kısaca endeks grafiğimizin üzerinde hatırlatmak istiyorum. Alt tarafta gördüğünüz indikatör Williams yüzde aralığı indikatörü. Ayarlarında uzunluk 10 olarak değiştiriyoruz. Üst bandı -10, middle level -40, alt bantta da -90 yapıyoruz. Ve sonrasında haftalık grafiğimizde haftalık kapanışlara göre kırmızı bir mum ve -90 seviyesinin altında kapanışları arıyoruz arkadaşlar. Burada olduğu gibi bakın, şurada 2 defa toplama yapıyoruz. Ekim ayında da yine burada 2 defa toplama yapıyoruz. Daha sonrasında yükselişler geliyor. -10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz ve arkasından kesik olmayan düz çizgi olan seviye -40 seviyemiz. Bu seviyenin altında bir haftalık kapanış geldiğinde de elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Bakın, şuralarda toplam 4 defa toplama yaptık. %7.6 bir karlılıkta pozisyondan çıkmış olduk. Şuradaki büyük düşüşte yine -90 seviyesinin altında bir kapanış oldu.
ve burada ilk alımımızı yaptık. Şu anda gelmiş olduğumuz durum itibariyle yine alım yapmış olduğumuz seviyelerdeyiz. Eğer ki 9000 seviyesi aşağı yönlü kırılacak olursa endeksimizde önümüzdeki haftalarda 8613 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Şimdi biraz daha geçmişe gidersek bakın 16 Ekim 2023 döneminde X90 seviyesinin altında kapanış geldiğini görüyorsunuz. Sonrasında stratejinin sat dediği noktaya kadar, yani 3 Haziran 2024 haftasına kadar bakın burada eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yapmış. %34.99'luk bir karlılık getirmiş. Biraz daha geçmişe gidelim. Bakın 6 Şubat 2023 haftasında şurada bir defa eksi 90 seviyesinin altında kalıyor. Daha sonrasında haftalar boyu yatay bir seyir ve 24 Nisan 2023 haftasında bir kez daha eksi 90 seviyesinin altında kapanış yapıyor. Takip eden hafta 2 Mayıs 2023 haftasında bir kez daha eksi 90 seviyesinin altında kapanış yapıyor. Ve bakın burada bir uyumsuzluk da oluşuyor. Fiyat bir sonraki haftaya geçerken düşüşle devam etmesine rağmen Williams yönünü yukarı çeviriyor ve arkasından yükselişler başlıyor. Stratejinin sat dediği, yani eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiği seviyeye göre baktığımızda da %80'lik bir kazanç imkanı sunuyor. Orta vadeli stratejimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi mevcutta listemizde olan hisselerin durumlarına bakalım. Arkasından listeye yeni hangi hisseleri ekleyebiliriz filtrelemesini yapacağız ve videomuzu tamamlıyor olacağız. Ereğli ile başlayalım. Ereğli hissesinde daha önce 6 defa alım yaptık. Henüz eksi 10 seviyesinin üzerine atabilmiş değiliz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atıp daha sonrasında eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şu anda %1.91'lik karlılık içerisindeyiz. Bekliyoruz. Herhangi bir ekleme de yapmıyoruz. TSKB'ye geçtiğimizde burada daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda %1.18'lik zarar durumundayız. Henüz eksi 90 seviyesinin altında bir kapanış yok. Şurada en son 17 Mart haftasında eksi 90 seviyesinin altında kapanış gelmiş. Bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atıp daha sonrasında eksi 40 seviyesinin altında bir kapanış geldiğinde elimizdekileri satıyor olacağız. QQQ Amerika Nasdaq endeksinin ETF arkadaşlar, Türkiye'deki yatırım fonları gibi düşünebilirsiniz. Kullanmış olduğunuz aracı kurumla iletişime geçip yabancı hisse senedi alım satımını açtırmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında QQQ olsun, VOO olsun, DIA olsun, bu tür ETF'leri alım satım yapabilirsiniz. Bu ETF'lerin içerisinde gümüş ETF'i, altın ETF'i de var. Başka ETF'ler de var. Bunların da alım satımlarını yapabilirsiniz. Şimdi burada baktığımızda daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda eksi 10 seviyesinin üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Güzel, bekliyoruz. Dolar bazlı olarak %12 karlılığımız var. Önümüzdeki haftalarda eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekileri satıyor olacağız. Turkcell'e bakalım. Turkcell'de daha önce 17 Mart haftasında alımımızı yaptık. Şu anda %8.52'lik karlılığımız var. Bekliyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atıp eksi 40 seviyesinin altı haftalık kapanış geldiğinde elimizdekileri satıyor olacağız. Astor'a geçelim. Astor'da daha önce 2 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle de tekrar düşüş gelmiş olmasına rağmen Williams'ın yönünü yukarı çevirdiğini görüyorsunuz. Artık önümüzdeki haftalardan itibaren burada yükselişlerin başlamasını bekleyebiliriz. Şu anda herhangi bir ekleme yapmaya gerek yok. Bekliyoruz. Evet, gümüşe bakalım. Gümüşü de 31 Mart haftası kapanışı itibariyle alımını yapmıştık. Şu anda baktığımızda %11 dolar bazlı olarak karlılığımız var. Gayet güzel. Eksi 10 seviyesinin üzerine atıp eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekileri satıyor olacağız. VOO Amerika S&P 500 endeksinin ETF'i arkadaşlar. Burada da %16'lık karlılığımız var. Dolar bazlı olarak gayet güzel. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekileri satacağız. DIA'ya bakalım. DIA'da Amerika Dow Jones endeksinin ETF'i. Burada da dolar bazlı olarak yine %10 karlılığımız var. Buradaki düşüşte 31 Mart haftasındaki kapanışta alımlarımızı yapmıştık. Akbank'a geçelim. Akbank'ta daha önce bir defa alım yaptık. Alımımızı 28 Nisan haftasında yaptık arkadaşlar. Şu anda %2.93'lük karlılığımız var. Bakın, fiyat düşmüş olmasına rağmen Williams yukarı doğru yönelmeye devam etmiş. Önümüzdeki haftalarda yükselişin devamını bekleyebiliriz. Şu an için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Oyak Çimento'ya bakalım. Oyak Çimento hissesinde daha önce bir defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin altında bir kapanış daha görüyoruz. Aynı zamanda kırmızı mum var. Şu anda %8 zarar durumundayız.
bir alım daha buradan ekleyebiliriz. Göltaş'a geçelim. Göltaş'ta da daha önce 3 defa alım yaptık. Bu haftayı da düşüşle kapattı. Eksi 90 seviyesinin de altındayız. Dördüncü alımımızı burada ekleyebiliriz. Anadolu Efes hissesini uzun vadeli stratejimize taşımıştık. Bu yüzden bu stratejimizden Anadolu Efes hissesini çıkartıyorum. Evet, şimdi bu portföye ekleyebileceğimiz orta vade için yeni bir hisse var mı? Hep birlikte filtrelemesini yapalım. Tekrardan TradingView ana sayfamıza gidiyoruz. Evet, açılan ekranda şurada 3 tane yatay çizgimiz var. İçerisinde ürünler var. Ürünlerin içerisinde takipçi, takipçinin de içinde en başta hisseler var. Buraya tıklıyoruz. Açılan ekranda endeks kısmından BIST 100'ü seçiyoruz. BIST 100 dışında kalan hisselerde uygulamanızı önermiyorum. Şurada filtre ekleme butonumuz var. Buraya tıklıyoruz ve Williams yazıyoruz. Williams yüzde aralığı çıkıyor. Bir gün olarak geliyor. Bunu bir hafta yapıyoruz ve filtre ekliyoruz. Yanındaki küçük oka tıklıyoruz. Manuel kuruluma giriyoruz. Büyük veya eşit yazan kısmı küçük olarak değiştirip en alttaki kısma eksi 70 yazıyor. Aslında stratejimizde eksi 90 seviyesinin altında kalan hisseleri arıyoruz. Fakat bizim periyodumuz stratejimizde 10. Burada filtreleme ekranında periyodu değiştiremediğimiz için ve 14 olarak geldiği için herhangi bir hisseyi de gözden kaçırmamak adına eksi 70 yazıyoruz ve uygula diyoruz. 64 tane hisseye düştük. Bir filtre daha ekliyoruz. Bu sefer değerleme kısmından fiyatın deftere oranını seçiyoruz. Yanındaki küçük oka tıklayıp 5 ve altını seçiyoruz. Bir filtre daha ekliyoruz. Yine değerleme kısmından bu sefer fiyatın kazancı oranını seçiyoruz. Yanındaki küçük oka tıklıyoruz ve manuel kuruluma giriyoruz. Sol tarafa 0, sağ tarafa 20 yazıyoruz ve uygula diyoruz. 31 tane hisseye düştü. Garanti Bankası var. Listemizde 2 tane banka var. Bu yüzden eklemiyoruz. Türk Hava Yolları zarar ettiği için listemize eklemiyoruz. Proton'un daha önce borç spekülasyonlarını inceledik, beğenmedik. Bu yüzden eklemiyoruz. Akbank listemizde. Tüpraş uzun vadeli listemizde. Bu yüzden eklemiyoruz. Vakıfbank banka eklemeyeceğimi söylemiştim. Yapı Kredi Bankası uzun vadeli listemizde. Halkbank, onu da geçtik. Coca-Cola'nın daha önce borçluluk rasyolarını inceledik, beğenmedik. Bu yüzden eklemiyoruz. Pegasus son bilançoda zarar açıkladı. Bu yüzden eklemiyoruz. Oyak Çimento, Astor zaten listemizde. Migros hissesini ekleyebiliriz. Tabii eklediğimiz hisselerde daha sonrasında stratejiye uygun mu değil mi kontrollerimizi yapıyor olacağız. Anadolu Efes, bunu geçiyorum zaten listemizde, uzun vadeliye aldık hatta. Türkiye Sigorta'yı ekleyebiliriz. Kontrollerimizi yapacağız. TAV Havalimanları zarar ediyor, eklemiyoruz. AG Hol, Türk Traktör, İşmen ve Anadolu Anonim Türk Sigorta. Bunların daha önce borçluluk rasyolarını incelemiştik, beğenmemiştik. Bu yüzden eklemiyoruz. Ülker hissesini ekleyebiliriz, kontrol edeceğiz. Alark ve Doğaç hisseleri uzun vadeli listemizde. Bu yüzden eklemiyoruz. Anadolu Hayat Emeklilik, bunun da borçluluk rasyolarını beğenmemiştik. Reystaş Gayrimenkul'ü ekleyebiliriz. Mavi Giyim, Gesan, Miatek, Limak, bunlar uzun vadeli stratejimizde, bu yüzden eklemiyoruz. Spor hisselerini de genel olarak eklemiyorum arkadaşlar. O yüzden bunu da kontrol etmeyeceğiz. ARD Grup Bilişim hissesi de yine uzun vadeli stratejimizde olduğu için bu listeye eklemiyoruz. Şimdi eklemiş olduğumuz hisselere hemen şöyle hızlıca bakalım. Evet, Migros'u ekledik. Baktığımızda eksi 90 seviyesinin henüz üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Bu yüzden listeden çıkartıyorum. Türkiye Sigorta'ya bakalım. Burada da aynı şekilde eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Bu yüzden bunu da listeden çıkartıyorum. Ülker'e bakalım. Ülker'de eksi 90 seviyesinin altındayız. Listede kalabilir. Boşluk rasyolarını kontrol edeceğiz. Reysaş Gayrimenkul'e de bakalım. Burada da eksi 90 seviyesinin henüz üzerindeyiz. Bu yüzden listemize almıyoruz. Bir tek şu anda Ülker hissesi var. Ülker'in de hemen borçluluk rasyolarını kontrol edelim. Evet, Ülker'de 3 aylık son bilanço değerlerine göre borçluluk rasyolarını incelediğimizde böyle baktığımızda birçok orandan bizden negatif puan almış. 4 tanesinden de pozitif puan almış. Yani eklemenin gerekli olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden Ülker hissesini de listeden çıkartıyorum. Bu hafta orta vadeli stratejimiz için yeni eklenebilecek bir hisse yok. Yarın kısa vade için hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisselerin analizini yapacağız. Kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.